Uluslararası Göç Örgütü, Türkiye hükümetiyle ortaklaşa politika geliştirme ve uygulama yoluyla Türkiye'de göçmen haklarını iyileştirmek, göçmenlere doğrudan yardım sağlamak ve hükümetin göçü yönetme kapasitesinin geliştirilmesini desteklemek için 30 yıldır kritik bir rol oynuyor. IOM'in Türkiye'deki çalışmalarının tarihi 1991'de ilk ofisini açmadan önce 80'lere hatta 1960'lara kadar uzanmaktadır. Bu yıllarda IOM, Türkiye'nin çeşitli çatışmalardan kaynaklanan göç akımlarını yönetmesine ve ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mültecilere destek vermesine yardımcı olmuştur. 1952'den 1980'e kadar Hükümetler Arası Avrupa Göç Komitesi ismiyle faaliyetlerini yürüten IOM, Rus devriminden sonra Türkiye'ye sığınan bir grup Rus mültecinin Türkiye'den Brezilya'ya yeniden yerleştirilmesine destek vermiştir. 1983 yılında Afgan mülteciler IOM tarafından kiralanan bir uçakla Pakistan'dan Türkiye'ye getiriliyor. Gelenler havalimanında yakınları ve destekçileri tarafından karşılanıyor. IOM Türkiye'nin göçmen haklarını iyileştirmek, göçmenlere doğrudan yardım sağlamak ve hükümetin göçü yönetme kapasitesinin geliştirmesini desteklemek için Türkiye'nin 8 farklı ilinde 1200'ün üzerinde çalışanıyla sağladığı teknik yardımlara ve projelere yakından bakalım. Bu alanlardan biri, göçmenlerin varış ülkelerine sosyal, ekonomik ve kültürel olarak dahil edilmesini öngören göçmen entegrasyonu. Göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak için göçmen ve ev sahibi topluluk üyelerinin bir araya gelebileceği bir yer olması çok önemli. IOM'in desteklediği ve Türk ve Suriyeli kız çocuklarının birlikte oyun oynaması gibi pek çok sosyal oyun faaliyetine ev sahipliği yapan mekanlardan biri de İskenderun'daki bu gençlik merkezi. IOM'in iş gücü göçü ve insani kalkınma ve geçim kaynakları projeleri, göçmenlerin istikrarlı bir gelir elde etmelerini sağlayarak insan hakları suistimaline, iş gücü sömürüsüne ve insan ticareti riskine karşı savunmasızlığı azaltarak göçmen ve ev sahibi toplulukların geçim kaynaklarını destekliyor. Örneğin IOM'in geçim kaynakları ekipleri, Sana gibi girişimcilere gerekli ekipmanlarını almaları ve işlerini büyütmeleri için yardım ediyor. Böylece Sana, kuaförlük kariyerine devam edebilecek. İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında IOM, devlet kurumları, STK'lar ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa insan haklarına öncelik veren geniş kapsamlı faaliyetler yürütmektedir. IOM Türkiye'nin Akdeniz müdahalesi proje ekipleri her gün sahil güvenlik kurtarma botunda görülen bu baba ve oğlu gibi denizde kurtarılan göçmen ve mültecilere insani yardım desteği sağlıyor. IOM'in göç ve sınır yönetimi programlarının bir parçası olarak IOM Türkiye, sınırlarda düzenli ve insani nüfus hareketlerini geliştirmek için hükümetlere yardımcı oluyor. Sınır yönetimi faaliyetleri, geçişlerin güvenli ve düzenli olmasını sağlamak için sahada çalışan personelin eğitimini ve Edirne'deki gibi pasaport muayene cihazlarının dağıtımını da içermekte. Göçmen topluluklarının güvenliği, uyum ve refahını sağlamak için IOM'in koruma ekipleri psikososyal destek faaliyetleri düzenliyor. IOM Psikososyal Mobil ekipleri tarafından organize edilen babalar ve kızlarının hem güzel vakit geçirdiği hem de kaynaştıkları baba kız etkinliği de bu faaliyetlerden biri. Acil durum yönetimi özellikle kriz zamanlarında insani yardımın en önemli parçalarından biri. Çünkü her vaka kendine özgü bir müdahale gerektirir. Örneğin Zahit, annesinin sesini ilk kez IOM Türkiye Acil Durum Yönetimi ekibinin temin ettiği işitme cihazıyla duydu. IOM, Türkiye'de ikamet eden ve 3. ülkelere yerleştirme başvurusu tamamlanmış mültecilere yeniden yerleştirme ve hareket yönetimi ekipleriyle yolculuk sürecinde destek veriyor. Bu kapsamda IOM, mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin sağlık değerlendirmeleri, ayrılış öncesi oryantasyonları ve transferlerini kolaylaştırıcı hizmetler sunuyor. Sağlık, su,
Beslenme ve sanitasyon yanında barınma da hayatta kalmanın önemli bir bileşeni. Bunun için IOM Türkiye toplum istikrarı ve barınma ekipleri altyapı gelişimine katkı sağlıyor. Proje ekiplerinin barınak rehabilitasyonu kapsamında desteklediği Suriyeli bir kadın, yenilenen penceresinden dışarı bakıyor. Dünyanın göç alanında önde gelen uluslararası kurumlarından IOM, kapsamlı ve insan haklarına dayalı bir yaklaşımla Türkiye'nin göçü yönetme çabalarına destek veriyor. IOM Türkiye, 30 yılı aşkın süredir çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda şimdiye kadar farklı ihtiyaç sahibi toplulukları desteklemek için 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdi. 2021 Uluslararası Göçmenler Günü'nde IOM Türkiye olarak Birleşmiş Milletler Küresel Göç Sözleşmesi uyarınca düzenli ve insani bir göç yönetimi için çalışmaya ve ihtiyaç sahibi göçmenleri desteklemeye devam ediyoruz. Uluslararası Göçmenler Günü kutlu olsun.